Merhaba arkadaş, orijinal meraklardasın, takip et, bilgin artsın. Yeni bir seri ne ilk ne de sondayız. Her gün uyanıyoruz, dünyada bir sürü ilk gerçekleşiyor ve bunu takiben bir sürü de şey son buluyor. Ama bunların hiçbiri ne ilk ne de son. Ne ilk ne de son. Çok şairane bir girişten sonra haftanın ilkinden başlıyoruz. 1 2 3'ler. Yaşasın ilkler. Yaşasın ilkler. Haftanın ilki süper iletken kuantum motoru bulundu. Bu şu demek, buna soğuk çip diyeceğiz öncelikle. Demediysek de sanırım öyle bir şey denecek. Çünkü artık bu stok videolarda gördüğümüz Google'un ve benzeri şirketlerin fabrikalarının olduğu dev arazilerde gördüğümüz büyük yapılarda yer alan devasa kablolar olmayacak. Artık bilgisayar dünyası kendi göbeğini kendi kesecek. Çünkü kendi enerjisini üretebilen çipler icat edildi, hatta kullanılmaya da başlanmak üzere. Özetle tıp dünyasındaki birçok gelişme aslında bilgisayarlarımızın yavaşlığı yüzünden gelişememekteymiş. Ve böyle olunca da daha iyi bilgisayarlara ihtiyaç duyuyormuş, özellikle kanser tedavisi üzerine çalışanlar. Şimdi böylelikle neredeyse 10, 20, 30 kat daha iyi ve hızlı çalışan bilgisayar sistemleri oluşacak. Bu bizim cebimizde de yapay zekalarımızdan daha çok verim almamızı sağlayacak. Yani anında videolar üretebileceğiz, daha gerçekçi, daha korkunç videolar üretebileceğiz. Ve böylelikle süper çipin gelişini hep beraber kutlayacağız. Haftanın ikinci ilkindeyiz. İkinci ilkimiz gerçekten hepimizin müjdelediği, manifestlediği bir haber. Haberler vardı, artık bu şüpheyi biraz da olsun netliğe çevirdi İspanyollar. Çünkü İspanyol bilim insanları uzayda şeker buldu. Hem de böyle pancar şekeri falan değil, orman meyvelerinde bulunan, ahududularda bulunan bir şeker buldu. Bu şeker genellikle kozmetik dünyasında, güneş kremlerinde falan kullanılıyor imiş. Ve zaten benim merakımı cezbeden şey de şu oldu: bir şekeri bir uzayda nasıl buluruz? Geçerken mi görüyoruz? Bir astronot şekere mi benzetiyor, ne oluyor derken, yanlış hatırlamıyorsam bilim insanımızın adı Izaskun Jimenez Serra isimli bir bilim insanı. Bunun çok az takipçisi var. Bence takip edip teşekkür edelim şekerler için. O şekerler bize hiç gelmeyecek ama bu şekerler bize 100 yıllar, belki milyar yıllar önce yaklaşık 50 milyar kilogram zaten yeryüzüne düşmüş. Ahududulardaki ve orman meyvelerindeki şekerler işte o şekerler. Yani biz o şekerleri, tadını biliyoruz, uzayda bulunan şekerlerin. Bu Jimenez Serra bilim insanı da uzayda moleküler çeşitliliği araştırırken belli bir molekül izine rastlamış. Aynı bizim parmak izi sistemi gibi birçok molekülün bizde database'imizde izleri var. Onunla uyuşan radyo dalgaları, renk dalgaları gibi bilimle ilgili dalgalar var. Bu dalgalar örtüşüyormuş uzayda bulunan şekerle. Zaten teleskoptan onu görünce bu bunun dalgasına benzemiyor mu deyip dalgaları örtüştürüp şekerleri pekiştirmiş. Buradan İspanyol uzay bilimi insanlarına teşekkür ediyoruz. Ve uzayda bir molekülün nasıl bulunabildiğini, nasıl tespit edildiğini de bu sayede öğrenmiş olduk. Üçüncü ilkimiz Türkiye'den. Bilecik'te bir tepede 25 adet kaplumbağa heykelciği bulunmuş. Heykelcik bunlar, heykel denemez ve bilim insanları bunların bir ritüel sırasında kullanıldığını öne sürmüş. Ben de bilim insanlarının bu öne sürümüne ayar oluyorum. Böyle yan yana birileri geldiğinde hemen ritüel yapıyorlar diye yaftalıyorlar insanları. Bir yemek masasında çatal, bıçak, tabak bulsalar ritüel, yemek ritüeli diyecekler. Ama belki orası bir kreştir ve onlar böyle trencilik oynarken ellerinde kaplumbağa oyuncaklarıyla birbirlerini kovalıyordur. Şimdi daha ürkünç bir ilkimiz var. Bu ilkimiz ise beynimizle ilgili. Bilim insanları 5 yıl boyunca beyinden bir parça bulup bunu yaşatmayı başarmışlar. Bu şu demek: aslında şizofrenler, Alzheimer'lar gibi hastalıklar ve ya da beynindeki bazı şeyleri eksik çalışan bireyler, belki hayvanlar da bu şekilde beyinlerinin oraları tamamlanabilecek. Bu da demek oluyor ki beynimize çip takılması yakındır. Yani beyin bilgisayarlarına kapı açan bir beyin yaşatma sistemi olmuş. Ben ilk başta zannettim ki bir beyni insansız yaşattılar. Bu ninja kaplumbağalarda göbekte yaşayan bir beyin vardı. Acaba onun gibi mi dedim? Hayır, onun gibi değilmiş.
Ve 5. ilkimiz bir insanla ilgili bilim nereye kadar? Bir insanımız 1500 metrede 14 dakika 30 saniyenin altında yüzmüş. Bu insanımızı tebrik ediyoruz ve Instagram'dan hemen bakıyoruz. Bu insanımız gayet ünlü. Johannes Leibman, 245 bin takipçisi var. Bunu takip etmeye gerek yok. 1500 metre serbestte 14.26.79 saniye yüzdü. Yani bir insan 14.30'un altına ilk defa indi. Bu da bir dünyada ilk oldu. 5. ve son ilkimiz bu derken bir yandan da bir haber daha duyduk. Samanyolu 1500 yıl daha yaşlandı. Çünkü çocukluğuna dair bazı eski bilgiler bulundu. Bir tane galaksi varmış. O galaksi bunun parçasıymış. O galaksi de bundan kopmuş. O yüzden Samanyolu galaksisinin yaşı 1.8 milyar yıl geriye çekildi. Sanki nüfusa geç yazılmış. Bireyleri hatırlattı bana. O zaman Samanyolu galaksisinin doğum tarihine de ben buradan karar veriyorum. Ocak 1 diyorum. Sonlar! Ve sonlara geçiyoruz. Sonlar beni heyecanlandırdı mı? İlk sonumuz bir film vardı. Amerros Perros. Paramparça Aşklarros Köpekleros. Bunun müziklerini yapan grup son kez turnayı gözünden vurdu. Hayır. Bunun müziklerini yapan grup son kez turneye çıktı. Wow, bunlar bayağı yaşlı. The Hollies. Bunların bayağı kült şarkıları var ama ben Paramparça Aşklar ve Köpeklerden hatırlıyorum. Bu grubun Billie Hollis isimli üyesi 80 yaşında. Siz düşünün öbürsünü. Bunlar geçtiğimiz gün son turnelerine çıkmış. Belli insanların zihninde güzel izler bıraktılar. İlk sonumuzun böyle üzücü bir son olması beni üzdü, derinden etkiledi. Geldik ikinci sonumuza. İkinci sonumuz Google Imagen 4 bitti. Yani artık o hizmet vermiyor. Daha iyileri hizmet veriyor. Bu bizim için iyi bir son. Çünkü çok daha iyiler çıktı. Şimdi bir de bu soğuk çiple birleştirince daha neler olacak neler. Yoğurt olacak o soğuk çip. Yapay zekanın üstüne soğuk yoğurt diyoruz ve Microsoft'tan bir haber veriyoruz. Eski Windows 10'lara artık güncelleme, update birçok destek çekildi. Son olarak da OneDrive desteği çekildi. Windows 10 artık internetin sonsuz uzayında kaybolmak üzere zamansız bir yolculuğa çıktı diyebiliriz. Tabii bunu sevenler, kullananlar olacaktır. Mesela birçok sevdiğim senarist Hollywood'da bile 60'ında, 70'inde, 50'sindeki senaristler bugünün senaryo programlarını değil de 20 yıl öncenin senaryo programını kullanıyor. İnsan bir şeye alışmaya görsün. Yani Windows 10'a alışan Windows 10'la da bir şeyleri yapmanın yolunu bulur. Onlara güveniyorum diyoruz ve 4. sonumuza geliyoruz. 4. sonumuz bir türün sonu. Parreis termal salyangozu nesli tükendi. Bu genelde Romanya civarında yaşıyormuş ve sulak alan seviyormuş ama buralarda sulak alan kalmamış. Bütün alanlar kurak olmuş ve Parreis termal salyangozu da son yolculuğuna uğurlanmış. Ona da ışıklar içinde uyumasını, nur içinde yatmasını diliyoruz. Son sonumuza geldik. 5. sonumuz yine bir neslin sonu. Keseli porsukların nesli tükenmiş. Bu Avustralya'da kese işi, hayvanlarda kese kullanımı gayet revaçta. Kangurular da kullanıyor bildiğim kadarıyla. Porsukların da kesesi var ama bunların 3 türünün nesli tükenmiş. Belki başka keseli canlılar için özel bir keseli özel program yaparız. Keseli porsukların nesli tükenenlerini özleyeceğiz. Onları saygıyla anacağız. Umarız özellikle insan kaynaklı mevzular hayvanların neslini tüketmez bundan sonra diyoruz. Son sonumuzla birlikte ne ilk ne de sona son veriyoruz. Haftaya yeni ilkler ve yeni sonlarla burada olacağız. Orijinal merakları takip edin. Beğenin. Elinizden geleni yapın. Görüşmek üzere. İlkler ve sonlar, çeşit çeşit donlar, hepsi burada, kaçırma. On TV, ET